Herkese merhabalar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Ben Volkan Çelik. Yeniden birlikteyiz. Bu kez sizlere tabletlerden ve elimden geldiğince karanlık noktalarından, gün yüzüne çıkmamış bazı yazıtlardan bahsetmek istiyorum. Genelde hep bahsediyoruz Sümer tabletleri, Sümer uygarlığı, Anunnakiler vesaire diye. Aslında sadece Sümer medeniyetine ait tabletler yok. Birçok ve başka uygarlıklara ait tabletler de var. Tabii yine büyük bir çoğunluğu Mezopotamya ve Anadolu topraklarında bulunan tabletler olduğunu söylemek gerekiyor. Yazış biçimleri, diller ve tabii ki bahsettiği konular farklılık taşısa da özellikle M.Ö. boy gösteren gelişmiş medeniyetler sürekli olarak kil ve kayadan oluşan tabletlere birçok olayı ya da resmi belgeyi yazarak veya resmini çizerek saklamışlar. Günümüzde bunları bulduğumuzda ise uzun bir inceleme ve çözümlemenin ardından neler yazdığını anlıyoruz ama birçoğuna inanmak gerçek anlamda zor geliyor. Çünkü mitolojik birer öykü gibi görünüyorlar. Oldukça enteresan. Sizlere farklı uygarlıklara ait olan ve günümüzde yani şu an görülebilir, görüntülenebilir olan bazı tabletleri hem tanıtacağım hem de neler yazdığını hep birlikte öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. 4 Eylül 1881 yılında 2. Abdülhamit tarafından Müze-i Hümayun'a müdür olarak atanan ve Türk müzeciliğinde yeni bir dönem başlatan Osman Hamdi Bey'in 1910 yılına kadar devam eden 29 yıllık müdürlüğü zamanında dünyanın sayılı müzeleri arasına giren İstanbul Arkeoloji Müzelerinde birbirinden eşsiz tarihi eserler sergilenmekte. Bu eserlerin arasında bulunan tabletlerin sayısı da azımsanamayacak kadar fazladır. Teşhirde bulunan çivi yazılı tabletlerden müzedeki etiketleri ve tercümeleriyle birlikte bu listede bulabileceksiniz arkadaşlar. Bu gördüğünüz tablet bir bağış belgesi. Hattuşa Boğazköy'de bulunmuş, Orta Hitit dönemine yani M.Ö. 13. yüzyılın başlarına ait Hititçe. Kral Arnuvanda ile eşi Kraliçe Asmunikal'in tapınak rahibesi Kuvatalla'ya evlenirken yaptıkları köle, hayvan ve arazi bağışıyla ilgili bir belge. Yapılan bağışların bir kısmı şunlar. Antarla kentinde Hantapi'nin malikanesinden bir üzüm bağı, 13 ev, 30 erkek, 18'er çocuk, 4 erkek süt çocuğu, 35 kadın, 16 kız çocuğu, 2 kız süt çocuğu, 2 yaşlı erkek, 2 yaşlı kadın, toplam 110 kişi. Hizmetkarlar arasından 6 sanatkar, 2 aşçı, 1 terzi, 1 kunduracı, 1 at bakıcısı, 22 sığır, 158 koyun, 2 at, 3 katır. Büyük Kral Arnavunda, Büyük Kraliçe Asmunikal ve Asil Prens Tutalya onları aldılar ve hizmetkarları tapınak rahibesi Kuvatalla'ya armağan ettiler. Gelecekte oğullarından ve torunlarından hiçbirisi hak iddia etmeyecekler. Egemen Kral, Büyük Kral Arnuvanda'nın ve eşi Asmunikal'in sözleri demirdendir. Atılamaz, kırılamaz. Her kim onu değiştirirse başı vurulacaktır. Tabletin sonunda ise tanıkların isimleriyle tableti yazan katibin adı bulunmakta. Katip İnar yazdı. Şu an gördüğünüz ikinci tablet ise bir asker yemini. Hattuşa Boğazköy'de bulunmuş. Hitit İmparatorluğu dönemi M.Ö. 13. yüzyıl ve Hititçe. Hitit askerlerinin yaptıkları yemin töreni anlatılmakta ve bu yemine uymayanlar lanetlenmekte. Lanetleme bölümü şöyle devam ediyor. Her kim bu tanrı yeminini bozarsa ve Hatti ülkesi kralına tuzak kurarsa ve Hatti ülkesine düşman gözüyle bakarsa bu yeminler onu çarpsın ve bu adamın askerleri kör olsun, sağır olsun. Birbirlerini görmesin ve birbirlerini işitmesinler. Onlara kötü ölüm versin ve onların aşağıda ayaklarını kötürüm etsin. Yukarıda ellerini bağlasın. Ve sonra askerlerin ellerine etin sinirlerini ve tuz koyar. Onları bir tavaya atar ve şöyle söyler. Nasıl bu sinirler ocakta parçalara ayrılıyorsa ve tuz ocakta dağılıp yok oluyorsa, bu yeminleri kim bozarsa Hatti ülkesi kralına saygısızlık eder, gözleri parçalara ayrılsın. Tuz gibi dağılıp yok olsun. Nasıl tuzun tohumu yoksa, o adamın da ismi, tohumu, evi, sığırı ve koyunu aynı şekilde yok olsun. Suppilu Liuma'nın yıllığı. Hattuşa Boğazköy'de bulunmuş. Hitit İmparatorluk dönemine ait M.Ö. 14. yüzyılın ikinci yarısı. Hititçe.
Hitit kralı 2. Mursili, babası 1. Suppiluliuma'nın savaşlarını ve zaferlerini anlatırken Mısır kralı Nippur-Ruriya'nın yani Tutankamon ölümünden sonra kraliçe Dahamunzu'nun yani Anksen-Amon'un babasından kendisine eş ve Mısır ülkesine kral olmak üzere bir prens göndermesi için yazdığı mektupları söz etmekte. Mısır ülkesi halkı Amka'ya hücumu işitince korktu. Ayrıca onların beyi olan Nippur-Ruriya yeni ölmüştü. Bu yüzden Dahamunzu babama bir haberci gönderdi ve şöyle yazdı. Kocam öldü. Benim oğlum yok. Senin oğlunun çok olduğu söyleniyor. Eğer sen onlardan birini bana gönderirsen o benim kocam olacak. Babam bunu işitince büyükleri toplantıya çağırdı. Bundan sonra babam Hattusiti'yi git ve bana doğru sözü getir diye Mısır'a gönderdi. Hattusiti Mısır'dayken babam Karkamış kentini zapt etti. Mısır habercisi Asil Han'ı babama geldi. Mısır ülkesi kraliçesi cevap olarak şöyle yazdı. Niçin beni aldatmaya çalışıyorlar diyorsun? Eğer bir oğlum olsaydı yabancı bir ülkeye yazmam kendim ve ülkem için büyük bir utanç olmaz mıydı? Oğullarından birini bana ver. O bana eş ve Mısır ülkesine kral olacak. Babam iyi yürekli olduğu için kraliçenin arzusunu yerine getirdi ve oğlunu Mısır'a göndermeye karar verdi. Başka bir metinden Hitit prensinin yani gönderilen kişinin Mısır'a ulaşamadan yolda öldürüldüğünü biliyoruz. Suppiluliuma ile Hukana arasındaki anlaşma gördüğünüz görselde. Hattuşa Boğazköy'de bulunuyor. Hitit İmparatorluğu dönemine ait M.Ö. 14. yüzyılın ortası. Hitit kralı 1. Suppiluliuma ile Hayasa prensi Hukana arasında yapılan anlaşmanın giriş bölümünde Hatti kralı Suppiluliuma, Haysalı Hukana'ya onu çalışkan ve hünerli insan olarak kabul ettiğini, kendisine kız kardeşine vererek onu asil yaptığını ve Hattuşa'da Hayasa halkıyla dostluğunu sağladığını anlatmakta. Anlaşma maddelerinden örnekler şöyle. Güneşin yani kralın benim sana eş olarak verdiğim kız kardeşimin birçok başka kız kardeşleri de var. Onlar senin de kız kardeşin oldu. Hatti ülkesinde erkek kardeş kız kardeşle ve kız yeğeniyle cinsel ilişki kuramaz diye bir yasa vardır. Hattuşa'da her kim böyle bir şey yaparsa hayatta kalmaz, ölür. Sizin ülkeniz için bu ilişkiler olağandır. Fakat Hattuşa'da erkek kardeşin kız kardeşiyle cinsel ilişki kurması yasaktır. Eşinin kız kardeşi ve yeğeni sana gelirse ona yiyecek ver, içecek ver. Yedir içir, memnun et. Fakat cinsel ilişki için göz dikme. Bunun cezası ölümdür. Eğer bir kimse bana düşman olursa sen de ona düşman olmalısın. Eğer bir kimse bana karşı düşmanca isyana başlar ve ben sana yazarsam yaya ve atlı savaşçılarında hemen bana yardıma geleceksin. Eğer bunu duyar da gelmezsen yeminler seni mahvetsin. Evet, gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, devam edelim. Bir diğer tabletteyiz. Kral Anita'nın yıllığı. Eski Hitit dönemine ait, M.Ö. 16. yüzyıla ait. Hititçe. Hitit dilinde yazılmış ilk çivi yazılı belgedir. Eski Hitit devleti döneminde yazılmış esas metnin Hitit İmparatorluk dönemindeki bir kopyası olan bu tablette Anita özetle şöyle söylüyor. Ben bir gecede onu yani Hattuşa'yı gücümle aldım ve kentin yerine yabani otlar ektim. Bundan sonra her kim kral olur, Hattuşa'yı yeniden iskan ederse o fırtına tanrısının lanetine uğrasın. Sonra ben Salativara kentine yöneldim. Salativara kenti askerlerini bana karşı yürüttü ve ben onları Nesa'ya getirdim. Nesa kentini tahkim ettim. Sonra fırtına tanrısı için ve tanrımız Siu için birer tapınak yaptırdım. Seferden getirdiğim ganimetleri ise onlara armağan ettim. 6. tabletteyiz değerli arkadaşlar. 3. Hattuşili'nin özgeçmişi. Hitit İmparatorluk dönemine ait M.Ö. 13. yüzyıl. Babam Mursili tanrılaştığı yani öldüğü ve kardeşim Muvatali babasının tahtına oturduğu zaman ben kardeşimin huzurunda general oldum. Ve sonra kardeşim beni Mesedilerin başı yaptı ve aşağı ülkenin yönetimini bana verdi. Ve ben sonra aşağı ülkeyi yönettim. Benden önce Zidas'ın oğlu Armadat da orayı yönetiyordu. Fakat şimdi sahibem tanrıça İştar beni korudu ve kardeşim Nuvatali bana iyi davrandığı için insanlar beni kıskandılar. Ve Zidas'ın oğlu Armadatta ile diğerleri bana karşı ayaklandılar. Bana kötülük getirdiler ve şansım döndü. Kardeşim Muvatali beni sorguya çekti. Mamafi, sahibem tanrıça İştar bana rüyamda göründü. Rüya aracılığıyla bana seni ölüme, düşmanlığa mı terk edeyim?
Korkma dedi ve ben düşmanlıktan arındım. Tanrıça, sahibem elimi tuttuğundan beri beni hiçbir zaman ölüme terk etmedi ve düşmanlarımın silahı bana çevrilmedi. Sahibem Tanrıça İştar her zaman benim imdadıma yetişti. Kendimi hasta hissettiğim zamanda Tanrıçanın adil hareket ettiğini gördüm. Tanrıça, sahibem her zaman benim elimden tuttu. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bazı Sümer tabletlerinden duyduğumuz, öğrendiğimiz bir grup tanrı ve tanrıçanın Hitit tabletlerinden de ortaya çıktığını görüyoruz. İsterseniz devam edelim. Kadeş Anlaşması. Bu önemli bir tablet. Dünyanın ilk yazılı anlaşması oluyor. Hattuşa'da, Boğazköy'de bulundu. Eşit şartlarla imzalanan ve tarihin bilinen ilk uluslararası olan Kadeş Anlaşması, M.Ö. 1269 yılında Hitit kralı 3. Hattusilis ile Mısır firavunu 2. Ramses arasında yapılmış ve o devrin diplomatik dili olan Akatça ile yazılmıştır. Anlaşmanın Akat diliyle yazılmış 3 kopyası bulunuyor. 1906 yılında Hugo Winkler ve Theodor Macready tarafından birlikte yürütülen Türk-Alman kazılarında başkent Boğazköy Büyükkale'de bulunmuş olan kopyalardan bir tanesi Berlin'de bulunuyor. 2 tanesi de İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunmaktadır. Anlaşmanın Mısırca'ya tercüme edilmiş kopyaları Karnak ve Ramezyum'daki Amon tapınaklarının duvarlarına kazınmıştır. Bunlar orijinalinden biraz farklı olarak anlaşmanın önemini Mısır'a atfetmekte ve barışın bir lütuf olarak imzalandığını vurgulamaktadırlar. Anlaşmanın Hitit metni resmen kabul edilmiş şartlara çok yakın bilgiler içermektedir. İkinci Ramses'in saltanatı Hitit devletine düşmanca bir tavır takılmasıyla başlamasına rağmen her iki süper güçte ilgi alanlarını başka hususlara çevirebilmek ve hepsinden önemlisi deniz kavimlerinin gizli saldırılarına karşı koyabilmek için birleşerek birlikte müdafaa ve saldırı şartlarında anlaşarak barış yapıyorlar. Anlaşmadan bazı bölümler. Mısır memleketinin kralı Büyük Kral Kahraman Ramses'in Hatti memleketinin kralı Hattuşili ile iyi dostluklarının, kardeşliklerinin ve büyük krallıklarının devamı için yaptıkları anlaşmadır. Mısır kralı şu sözlerle devam etmekte: "Aramızda daimi olarak iyi kardeşlik ve barış kurdum. Mısır memleketi ile Hatti memleketi arasındaki ilişkilerde iyi kardeşliğin ve iyi barışın kurulması için şunları söylüyorum. İşte Mısır memleketi ile Hatti memleketi arasındaki ilişkiye gelince öteden beri Tanrı onlar arasında düşmanlığa izin vermediğinden anlaşma ebedidir. Eğer dış memleketlerden bir düşman Mısır kralı kardeşin Ramses ve Mısır memleketine saldırırsa ve onun kardeşi bana yardıma gel diye haber gönderirse Hatti memleketi kralı Büyük Kral Hattuşili piyadelerini, süvarilerini gönderecek ve benim düşmanımı öldürecek." Evet, oldukça ilginç değerli arkadaşlar. Bir diğer tablete geldik. Bu tablet ise bir evlilik kontratı. Karum Kaniş Kültepe'de bulunmuş. Milattan önce 19. yüzyıla ait. Eski Asur dili. Lakepum Enisru'nun kızı Hatala'yı krallığa aldı. Memlekette yani Anadolu'da ikinci bir kadın almayacak. Şehirde yani Asur'da bir fahişe alacak. Eğer 2 yıla kadar ona çocuklar doğuramazsa o kadın bir cariye satın alacak. Bir erkek çocuk elde eder etmez canının istediği yere onu ücreti karşılığında satacak. Eğer Lakepum onu boşarsa 5 mine gümüş ödeyecek. Eğer Hatala onu boşarsa o da 5 mine gümüş ödeyecek. 4 şahit huzurunda. Anlaması oldukça zor ve oldukça ilginç bir tabletti değerli arkadaşlar. Devam edelim, 9. tabletteyiz. En eski aşk şiiri. Nippur'da bulunuyor ve Sümerce. Yeni Sümer 3. Ur dönemi. Milattan önce 2037-2029. Dünyanın bilinen en eski aşk şiiri olarak nitelendiriliyor. Sümer inancına göre toprağın bereketini ve döl yatağının verimli olmasını sağlamak amacıyla kralın yılda bir kez bereket ve aşk tanrıçası İnanna yerine bir rahibe ile evlenmesi kutsal bir görevdi. Bu şiir büyük olasılıkla Kral Sushin için seçilmiş bir gelin tarafından yeni yıl bayramını kutlama töreninde söylenmek üzere kaleme alınmıştı ve ziyafetlerde, şölenlerde müzik, şarkı ve dans eşliğinde söyleniyordu. Bakın sözler aynen şöyle: "Damat kalbimin sevgilisi, güzelliğin büyüktür, bal gibi tatlı. Aslan kalbimin kıymetlisi, güzelliğin büyüktür, bal gibi tatlı. Damat seni okşayayım, benim değerli okşayışlarım baldan tatlıdır. Yatak odasında bal doludur, güzelliğinle zevklenelim. Aslan seni okşayayım, benim değerli okşayışlarım baldan tatlıdır."
Damat benden zevk aldın. Anneme söyle, sana güzel şeyler verecektir. Babam sana hediyeler verecektir. Sen beni sevdiğin için lütfet bana okşayışlarını. Beyim Tanrım, beyim koruyucum. Tanrı Enlil'in kalbini memnun eden şu sinim, lütfet bana okşayışlarını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Anunnaki tanrılarından biri olan Enlil bu tablette de kendisini gösteriyor. Ve tabi tablete yazılmış olan bu şiirin sözleri de oldukça ilginç. Kral Arnuvanda ve Kraliçe Asmonikal'in tanrılara yakarışı. Tablet Boğazköy Hattuşa'da bulunuyor. Orta Hitit dönemi, M.Ö. 14. yüzyıl başı Hititçe. Kral çifti Hatti ülkesini yağma ettikleri, tapınakları yakıp yıkıp tanrı heykellerini parçaladıkları için Kaşgalıları tanrılara şikayet ederek onların kendilerinden yana olmalarını istemektedirler. Ey tanrılar! Bilmelisiniz ki daha önce hiç kimse tapınaklarınızla bizim gibi ilgilenmedi. Gümüş altın heykellerinizi, eşyalarınızı, içki kaplarınızı ve giyeceklerinizi hiç kimse bizim gibi korumadı. Hiç kimse kurbanlarınızın dinsel temizliğine saygı göstermedi. Biz Arnuvanda Büyük Kral ve Asmonikal Büyük Kraliçe sizlere tekrar yağlı, iyi cins sığırlar, koyunlar, iyi cins ekmek ve içki sunacağız. Bizim yanımızda olun. Tanrıların bu ülkelerdeki tapınaklarının tümünü Kaşgalılar yağma ettiler ve siz tanrıların heykellerini parçaladılar. Altınları, gümüşleri, altından ve bakırdan yapılmış içki kaplarınızı, bronz aletlerinizi ve giysilerinizi yağma ettiler ve aralarında paylaştılar. Rahipleri, kutsal rahipleri, çalgıcıları, şarkıcıları, aşçıları, fırıncıları, çiftçi ve bahçıvanları dağıttılar ve onları kendilerine köle yaptılar. Ayrıca sığırlarınızı ve koyunlarınızı da dağıttılar. Tarlalarınıza, adak ekmeğinizin kaynağı olan topraklarınıza, sıvı kurbanlarınızın kaynağı olan bağlarınıza el koydular ve onları aralarında paylaştılar. Evet değerli arkadaşlar, 11. ve bu videonun son tabletine geldik. 2. Murşili'nin veda duası. Boğazköy Hattuşa'da bulunmuş. Hitit İmparatorluk dönemi M.Ö. 14. yüzyılın ikinci yarısı, yani 1400'lerden bahsediyoruz. Hatti ülkesi kralı 2. Murşili, babası zamanından beri ülkede süre gelmekte olan veba salgınının son bulması için tanrılara yakarmakta. Babam Mısır toprakları içinde bulunan Amka ülkesine yaya ve arabalı savaşçılarını göndererek hücum etti. O tekrar asker gönderdi ve onlar Amka'ya tekrar hücum ettiler. Mısır halkı dehşete düşerek babamın oğullarından birinin Mısır'a kral olmasını istediler. Fakat babam oğullarından birini onlara verince onu Mısır'a götürürken yolda öldürdüler. Babam çok öfkelendi ve Mısır'a karşı savaşmaya gitti ve Mısır'a hücum etti. Mısır ülkesinin yaya ve arabaları askerlerini vurdu. Fakat tutsaklar Hatti ülkesine getirilince aralarında veba baş gösterdi ve onlar ölmeye başladı. Bu tutsaklar vebayı Hatti ülkesine taşıdılar. O günden beri Hatti ülkesinde insanlar veba yüzünden ölmekte. Mala ırmağına kurbanlar sundum. Fal yoluyla da sordum. Hatti'nin fırtına tanrısının önünde itiraf etmem gerektiği saptandı. Şimdi bak, fırtına tanrısının önünde suçumu itiraf ettim. O doğrudur. Biz günah işledik. Fakat eminim ki o günah benim zamanımda işlenmedi. Babamın zamanında işlendi. Merhamet için yalvarıyorum. Hatti'nin fırtına tanrısı, efendim, beni dinle. Hatti ülkesinde veba salgını dursun. Veba salgınıyla ilgili yeminleri ben yerine getirdim. Hatti'nin fırtına tanrısına, efendime kurbanlar sundum. Mala ırmağına kurban adağımı yerine getireceğime dair söz verdim. Onu tam olarak yerine getireceğim. Ey tanrılar, efendilerim, bunu veba salgını için yapıyorum. Bana acıyın ve veba salgınını Hatti ülkesinden uzaklaştırın. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, Anadolu ve Mezopotamya toprakları üzerinde bulunmuş olan tabletleri sizlere ulaştırmaya, elimden geldiğince açıklamaya devam edeceğimin haberini sizlere vermek istiyorum. Bu videoda 11 adet tableti sizlere açıkladım. Bir sonraki videoda ise yine ilginç tabletleri sizlerle buluşturuyor olacağım. Ben Volkan Çelik. Yeniden görüşeceğiz.